Gökyüzü sandığın gibi sessiz ve durağan değil. Sürekli değişen, hareket eden ve neredeyse canlı gibi davranan bir yapı. Eğer gökyüzünü sadece izlemek yerine onu baştan sona kaydedebilseydik, evrenin gizli hikayelerini ortaya çıkarabilir miydik? Gece vakti, yüksek bir dağın tepesindesin. Hava kuru, gökyüzü inanılmaz berrak. O kadar karanlık ki yıldızlar neredeyse gözüne dokunacak gibi. Ama aslında bu karanlık bilinçli olarak korunuyor. Çünkü Şili'de Ant Dağları'nın zirvesinde kurulan Vera Rubin gözlemevinde en küçük bir ışık bile istenmiyor. Farlar kapatılıyor, lambalar söndürülüyor. Çünkü astronomlar biliyor ki evrenin en zayıf ışığını yakalayabilmek için dünyadaki ışığı tamamen susturmak gerekiyor. Ve işte o karanlığın içinde insanlığın şimdiye kadar yaptığı en iddialı gözlerden biri açılıyor. Bu teleskop sıradan bir teleskop değil. İçinde şimdiye kadar yapılmış en büyük dijital kamera var. Ve bu kamera öyle bir çözünürlükte çalışıyor ki tek bir görüntü bile milyarlarca detay içeriyor. Ama asıl mesele çözünürlük değil. Asıl mesele zaman. Çünkü bu teleskop evrene bakmıyor, evreni izliyor. Bugüne kadar teleskoplar genelde bir noktaya odaklanır. Derinlemesine bakar ve geçmişten gelen ışığı yakalardı. Ama Vera Rubin teleskobu farklı bir şey yapıyor. Gökyüzünü sürekli tarıyor. Aynı bölgeleri tekrar görüntülüyor. Yani evrenin sadece nasıl göründüğünü değil, nasıl değiştiğini de kaydediyor. Peki bu neden bu kadar büyük bir devrim? Çünkü evren aslında hiç durmuyor. Yıldızlar patlıyor, galaksiler çarpışıyor, görünmeyen kütleler uzayı şekillendiriyor. Ama biz bu olayların çoğunu kaçırıyoruz. Çünkü ya çok kısa sürüyorlar ya da çok geniş alanlara yayılıyorlar. Vera Rubin işte tam burada devreye giriyor. Bu teleskop Güney Yarımküre'nin gökyüzünü her birkaç gecede bir tamamen tarayabiliyor. Bu daha önce mümkün olmayan bir hız ve kapsam demek. Şimdi kendine şu soruyu sor. Eğer evrenin tamamını sürekli izleyebilirsen neleri fark edersin? Belki de daha önce hiç görmediğimiz patlamalar, belki de sadece birkaç saat süren kozmik olaylar ya da yıllardır aradığımız bir şey. 9. gezegen. Evet, Güneş sisteminde hala keşfedilmemiş büyük bir gezegen olabileceği düşünülüyor. Bazı uzak gök cisimlerinin garip yörüngeleri, görünmeyen büyük bir kütlenin etkisini işaret ediyor. Ve bilim insanları Vera Rubin teleskobunun çalışmaya başladıktan kısa süre sonra bu gizemi çözebileceğini düşünüyor. Ama bu teleskobun asıl hedefi bundan bile daha büyük. Karanlık madde, evrenin büyük bir kısmını oluşturduğu düşünülen ama doğrudan göremediğimiz o gizemli yapı. Biz onu göremiyoruz çünkü ışık yaymıyor. Ama galaksilerin hareketlerinde onun izlerini görüyoruz. Vera Rubin teleskobu milyarlarca galaksiyi haritalayarak bu görünmeyen yapının evrendeki dağılımını ortaya çıkarmaya çalışacak. Ve burada çok ilginç bir detay var. Bu teleskop adını Vera Rubin adlı bir astronomdan alıyor. Onun yaptığı çalışmalar galaksilerin beklenenden çok daha hızlı döndüğünü gösterdi. Yani görünmeyen bir şey galaksileri bir arada tutuyordu. Bu keşif karanlık madde fikrinin en güçlü kanıtlarından biri oldu. Yani bu teleskop aslında sadece yeni şeyler keşfetmek için değil, geçmişte yapılan bir keşfin izini sürmek için de var. Ama hikaye burada bitmiyor. Bu teleskop aynı zamanda gezegenimizi koruyabilir. Nasıl mı? Gökyüzünü sürekli taradığı için Dünya'ya yaklaşan asteroidleri erken tespit edebilir. Hatta bilim insanları bu teleskobun Güneş sistemindeki bilinen cisimlerin sayısını kat kat artırabileceğini söylüyor. Şimdi düşün. Gökyüzünde daha önce hiç görmediğimiz binlerce, belki milyonlarca yeni cisim keşfedilecek. Bu sadece bilimsel bir başarı değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Bu teleskop 10 yıl boyunca durmadan veri toplayacak. Her gece gökyüzünün devasa bir bölümünü yeniden kaydedecek ve ortaya çıkan veri miktarı insan hayal gücünü zorluyor. Bu veriler sadece birkaç bilim insanına ait olmayacak.
tüm dünyaya açık olacak. Yani belki de bir gün sıradan bir insan, bir öğrenci bu verileri incelerken daha önce kimsenin fark etmediği bir şeyi keşfedecek. Bilim bazen böyle ilerler. Dev teleskoplar, dev veriler ama en büyük keşifler beklenmedik anlarda gelir. Ve tarih bize şunu gösterdi. Evrene her daha derin baktığımızda, her daha geniş gördüğümüzde bildiklerimiz sarsıldı. Yeni galaksiler bulduk, yeni gezegenler keşfettik. Ve her seferinde şunu fark ettik. Aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Vera Rubin teleskobu bu bilinmezliği daha da büyütebilir. Belki de evrenin düşündüğümüzden çok daha farklı olduğunu gösterecek. Belki de fizik yasalarını yeniden sorgulamamıza neden olacak. Şimdi tekrar gökyüzünü düşün. O karanlık boşluk aslında boş değil, hikayelerle dolu, hareketle dolu. Ve biz ilk kez bu hikayeyi bir film gibi izleyebilecek bir teknolojiye sahibiz. Hiç şunu düşündün mü? Eğer evren bir filmse, biz bugüne kadar sadece tek bir kareye bakıyorduk ama şimdi film başlıyor. Ve bu filmin nasıl biteceğini kimse bilmiyor. Belki de en güzel kısmı bu. Bilinmeyen, keşfedilmeyi bekleyen sırlar ve insanlığın o bitmeyen merakı. Eğer bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü daha keşfedecek çok şey var ve bu daha sadece başlangıç.